Deneme Tatlar mutfağımızdan herkese merhabalar. Bugün sizlere mini mini pideler tarifi vereceğim. Hemen malzeme listesine göz atalım. 42 gram mayam vardı. 42 gram mayamın yarısını kullanacağım. Yaş maya kullanıyorum. Özellikle pide ve ekmek yapımlarında ben genelde yaş maya kullanıyorum. Yaş maya daha iyi sonuç veriyor. Şöyle klasik su bardağıyla 3 su bardağı normal musluk suyu, yani oda sıcaklığındaki su. Eğer musluk suyunuzun kirli olduğunu düşünüyorsanız kaynatıp soğutarak veya hazır su kullanarak yapabilirsiniz. Bir tatlı kaşığı tuzum var ve aldığı kadar un kullanacağım. Un miktarını vermiyorum çünkü her unun kalitesine göre hamura giren un miktarı farklıdır. Öncelikle mayamızı eritmekle işe başlayalım. 3 su bardağı suyu karıştırma kabımıza alalım. Önce mayayı eritelim. Mayayı erittik. Şimdi un ilavesi yapacağım. Tuzu hamuru biraz toparladıktan sonra katacağım. Eğer tuzu en başta katarsak hem mayamızı inaktif hale getirecek hem de hamurumuzu toparlamakta zorluk olacak. Normalde kendim gıda mühendisiyim. Bu işin tekniği bu şekildedir. Şöyle biraz toparlayalım. Bu esnada artık tuzu katıyorum. Pidelerin hamur kıvamı ekmeklerinki gibi olmayacak. Yani ekmeğin hamurundan daha yumuşak bir hamur elde edeceğiz. Şimdi şöyle biraz daha toparlayayım ben bunu. Daha sonra yoğurma alanıma alacağım. Hamuru biraz toparladım. Ellerimi yıkadım bu arada. Ellerinizi yıkayıp bundan sonraki aşamayı bu şekilde yaparsanız hamurunuzun kıvamını daha iyi ayarlarsınız. Yoğuracağım alana un aldım. Çünkü diğer türlü elleriniz hamurluyken hamurun kıvamı çok anlaşılmaz ve daha fazla un katılabilir. Kıvam çok iyi olmayabilir. Şimdi bunu şöyle hafif hafif un ilavesiyle kıvamını ayarlayacağım. Oldukça yumuşak, biraz ele yapışır bir hamur elde edeceğiz. Bu şekilde biraz daha toparlayacağım hamurumu. Hamuru hafif hafif un ilavesiyle toparladım. Şimdi kıvamı bu şekilde iyi. Ben bunu bu şekilde 5 dakika daha yoğuracağım. Hamur işlerinde toparlandıktan sonraki yoğurma işlemi çok önemlidir. 5 dakika bu şekilde yoğurursak daha güzel sonuçlar elde edebiliriz. Şimdi hamurunuz eğer yoğuruyorken tabana yapışıyorsa hafif hafif un ilavesiyle tekrar yoğurabilirsiniz. Ama mutlaka bir 4-5 dakika yoğuralım. Ben şimdi bu işlemi yapacağım. Hamuru yoğurdum. Oldukça yumuşak. Şöyle ele yapışan bir hamur elde ettim. Şimdi bunu yoğurma kabımın altına biraz un serptim. Buraya koyuyorum. Şöyle kapağını kapatacağım. 2 kat büyüklüğüne gelene kadar oda sıcaklığında mayalandıracağım. Eğer bulunduğunuz ortam soğuksa bir sofra bezine veya bir battaniyeye sararak bu şekilde de mayalandırabilirsiniz. Şimdi ben mayalamaya bırakıyorum bunu. Hamurumuz güzelce taştı. Şöyle göstereyim size. Şu kapağına yapışanlarını da elimize hafifçe unlayıp alalım. Şöyle. Şimdi şöyle un serdiğim alana hamurumu alacağım. Elimizi arada unlayalım ki elimize yapışmasın. Şöyle biraz toparlayalım hamurumuzu. Gerçekten çok güzel oldu hamurumuz. Şimdi ben bunu küçük küçük bezelere ayıracağım. Hamurun güzelliğini şöyle göstermek istiyorum. Şöyle baloncuklar oluşuyor. Gerçekten eğer hamurunuz bu şekildeyse güzeldir. Bakın her yerinden baloncuklar var. Şimdi bunu küçük bezelere ayırayım. Mini pide yapacağım için ona göre ayırıyorum.
Şöyle hafif elimi unlayacağım. Elime yapışmasın. Şöyle. Bunu güzelce yuvarlayacağım. Şimdi bu şekilde yapıp yağlı kağıt koydum, fırın tepsisine koyacağım. Bu şekilde 2 tepsi beze çıktı. Bezeleri şöyle şu kenarlardan boşluklar bırakarak dizdim. Çünkü böyle yaparken tırnaklarımla açacağım pidemizi. O yüzden kenarlarda boşluk bırak. Şimdi yarım saat bu şekilde ara dinlendirmeye bırakıyoruz. Pidelerimizin üzerine süreceğimiz şifa için şöyle bir tatlı kaşığı unu bir kaseye aldım. 2 yemek kaşığı soğuk suyla önce şöyle bir açacağım. Yumurtalı yapmak isteyen direkt yumurta sarısını üzerlerine sürebilir. Ama ben bu şekilde yapacağım. Şimdi üzerine de çeyrek çay bardağı kadar kaynar su dökelim. Güzelce karıştıralım. Üzerine de pidelerim güzel kızarsın diye şöyle bir tatlı kaşığı üzüm pekmezi katıyorum. Bunu karıştıralım şöyle. Oda ısısında soğumaya bırakalım. Pidelerin ara mayalandırması oldu. Bu ara mayalandırma çok önemlidir. Şimdi hazırladığım şifadan şöyle elimi batırarak pidelere şekil vereceğim. Şöyle tırnaklarınızın şu kısımlarıyla çok da zarar vermeden şöyle arada bir elinizi şifaya batırın. Şöyle sürelim. Pidelere şekil verdik. Bir 10 dakikada bu şekilde mayalansın. Pidelerimiz 10 dakika mayalandı. Şimdi 225 dereceye ayarlanmış fırına vereceğim ve orada kızarana kadar pişireceğim. Pidelerimizin bir tepsisi fırından çıktı. Hemen şöyle üzerine bir tane bez örtüyorum. Bu şekilde 10 dakika dinlenmeye bırakıyorum. Üzeri daha yumuşak olacak bu şekilde. Evet, mini pidelerimiz fırından çıktı. Üzerini güzelce kapattık. Yumuşacık oldular. Ben bir tepsisine susam ve çörek otu kattım. Diğerini sade yaptım. Bunları ben kebaplarda da kullanıyorum. Et yemeklerinde de kullanıyorum. Gerçekten çok lezzetli oluyor. Şöyle size göstereceğim kıvamını. Görüyorsunuz yumuşacık. Şöyle bölelim. Gerçekten içi de çok güzel pişmiş. Umarım sizler de dener ve memnun kalırsınız. Evet, bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.